Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Bunlara bakalım. Şimdi Joker kartıyla yeni başlangıçlar istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Yeni bir başlangıç istiyor. Ciddi bir heves içerisinde. Ancak burada birazcık Joker kartı genel manada evet yeni bir başlangıçtan bize bahseder. Ama şöyle bir başlangıçtır. Çok da ayakları yere basan bir başlangıç değildir. Evet istek vardır, arzu vardır. Yenilik için işte şöyle istiyorum, böyle olması gerekiyor gibi istekleri, düşünceleri olsa da biraz böyle ayakları sağlam yere basan bir enerji değildir. Daha çok böyle sözde kalan bir istek olarak görünür. Öyle söyleyelim. Papağan ruhu olarak geliyor. Sözlerinize dikkat edin dedi. Şimdi burada evet istiyorum diyor, şöyle olmalı diyor, yeni bir başlangıç yapılması gerekiyor olarak aktarıyor kendince böyle düşüncelerin içerisinde ama buradaki istekleri şimdi bazıları için evet bunu istiyorum şu olsun olarak aktarılsa da üstesinden gelemeyeceği ya da şu anki farkındalığıyla istediği şeyin ona mutluluk getirmeyeceği bir durum ortaya çıkabilir. Burada birazcık bunun uyarısı var diyebilirim. Sistem diyor ki evet istiyorum diyorsun ama buradaki istediğin şeylere, ağzından çıkan şeylere çok dikkat et. Belki de buradaki istek işte ya bak örnek olarak veriyorum. Hani diyoruz da sürekli yargılamayın. İşte yargıladığınızda yargılanırsınız diye ya da kimsenin ne yaşadığını, başkalarının ne yaşadığını bilmeden onlarla ilgili yorum yaparsanız sistem size al bak nasıl oluyormuşu gösterir diyoruz ya. İşte burada böyle bir enerji var. Örneğin bir kişinin eline baktığı, gördüğü biriyle ilgili işte çok parası var ama ya bu adam da bu parayı kullanamıyor gibi yorumlarda bulunuyor olabilir. İşte ben bu işi yapıyorsam şöyle yaparım gibi. Hani böyle insanlar yüksekten konuşmayı severler ya farkında olmadan yani illa kötü bir niyet olmasına gerek yok burada. Biraz böyle uzaktan bakılan her şey kolaymış gibi ya da her şeyi biz biliyorum edasına giriyor ya insanlar. İşte ben bilirim, işte ben öğretirim. İşte o benler bitiriyor ya insanı birazcık da. Şimdi burada böyle bir şey var. Sistem diyor ki bak sen sözlerine dikkat et. Sen bunları söylüyorsun ama senin hayatında bunlar olduğunda çok farklı şekilde tezahür edebilir. Çok farklı şeyler yaşayabilirsin uyarısı var. Biraz yüksekten isteme diyelim. Yüksekten istemek değil de çok ben yaparım enerjisinde çok böyle bencil ya da işte ne diyelim kendini beğenmiş bir enerjide diyebiliriz. Dikkat etmesi gerekiyor. Evrensel enerji kartı fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket dedi. Şimdi burada beslenme ihtiyacı içerisinde olduğu çıktı ama burada şunu söylemem gerekiyor. Kendiniz için de burayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi beslenme ihtiyacı koşulsuz sevgiden kaynaklı da olabilir ama çoğu zaman da kişinin kendi varlığını kabul ettirmesi, kendini onurlandırması için başka insanların onu kabul etmesi için fazla verici olabiliyor. İşte ben beslersem, ben verirsem, işte o fedakarlık diyoruz ya sürekli. İşte ben kendimle ilgili bir şeyleri fedakarlıkta bulunursam, insanlar için bir şeyler yaparsam onlar da beni kabul ederler. Onlar da bana borçlu olurlar aslında. Alttaki düşünce o. Bilinçli olarak böyle olmasa da bilinçaltında. Böyle bir besleme ihtiyacı içerisinde. Yani şu üç kartta en çok hissettiğim şey şu oldu.
Değersizlik duygusu olabilir yüksek olarak içsel tarafında, içsel dünyasında ve bunu kapatabilmek adına işte ben harikayım moduna geçen bir kişi olarak geliyor diyebiliriz. En net gelen enerji bu. Şimdi dersler, yalnızlık, titreşim kartı geldi. Ne kadar etrafında insanlar olsa da kendini ciddi şekilde yalnız hisseden bir enerji içerisinde geliyor aklınızdaki kişi. Burada alması gereken dersler var. Ama çok net burada büyük resmi göremiyor olabilir. Biraz böyle doğru değerlendirememe enerjisi var diyebilirim aklınızdaki kişi için. Şu anki enerjilerde en azından. Farkındalığı yavaş yavaş artmaya başlamış olabilir ama tam olarak ne olduğunu algılayamıyor. Yani görünenin ötesine geçemiyor. İşte örneğin ne diyor? İkili ilişkilerde sorunum var diyor. Ama onun altına baktığında işte belki de annesiyle olan bağındaki o sorunları görmesi için bunlar karşısına geliyor ama tam böyle alttaki sebebi göremiyor. Daha çok yüzeysel tarafta diyebiliriz ama yine de bu enerji şimdi kişiye göre ya da buradaki gelen enerjiye göre değişebilir. Farkındalığı yüksek bir insan için bu kart, titreşim kartı çok daha büyük farkındalıklar ve aydınlanmalardan bahseder ama buradaki enerjide daha çok böyle yavaş yavaş bir şeyleri anlama enerjisi var diyebilirim. Şimdi yeni başlangıç kartı geldi. Biraz önce dediğimiz gibi yeniden başlama isteği içerisinde öfke duygusu var. Ciddi bir öfke var içerisinde. Uykusuz geçirdiği geceler olabilir. Biraz böyle melankolik bir enerjisi var. Genel olarak altta sevgisizlik duygusunu fazlasıyla yaşıyor olabilir ve burayı göremediği için sistem sürekli karşısına ona içindeki o sevgisizlik duygusunu hatırlatacak kişi ve olayları karşısına getiriyor olabilir. Büyük bir öfke var. Ve bu öfkenin artık dinmesi gerekiyor. Bu öfke onu hem yalnızlaştırıyor hem de hayatında ilerlemesine engel oluyor diyebiliriz. Yüksek olarak bu duygular var ama bunları farkındalık tarafında göremiyor olabilir. Çok fazla yalnızlık teması geldi. Yani kendini çok yalnız hisseden biri. Bu zamana kadar her şeyi tek başına yapmak zorunda kalmış olabilir. Güçlü bir ailesi olabilir. Aile fertleri çok olabilir sayı olarak. Ama içte hep bir yalnızlık ve sevilmeme durumuyla sınanmış bir aklınızdaki kişi olabilir. Geçmişe takılı kalan bir enerjisi var. Geçmişte olduğu için de gelecekteki yani o sayfaları kapatmadığı için geleceğe bakamıyor. Geçmişin o karanlığını geleceğine aktaran bir enerji olarak geliyor. Hiç sevilmediğini düşünüyor diyebilirim açıkçası burada. Evet. Şimdi ama yavaş yavaş bir şeyleri dediğim gibi fark etmeye başladığı bir süreçte çünkü ciddi şekilde sistem onu zorluyor. Ama yine de şöyle söyleyeyim. Çok da farkında değil. Yani nasıl? Mesela hayatında bir karmaşa var. Hayatında bir yalnızlık duygusu var. Hayatında doğru gitmeyen bir şeyler var. Bunun farkında ama bunu kapatabilmek adına yeni başlangıçlara yöneliyor. Ama sistem diyor ki evet yeni başlangıçlar önemli ama senin burada yapacağın şey önce geçmişi kapatmak. Geçmişi kapatmadan geleceğe bakamazsın diyor. Genel enerji bu şekilde. Ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve özel hayatında neler yaşayabilir? Evet. Şimdi ya büyük arkana, 3 büyük arkana geldi zaten. Yani ciddi bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Sistem ciddi şekilde zorlayan bir enerji ortaya çıkarıyor. Şimdi iş hayatında ben yaparım enerjisi çok fazla diyebiliriz. Çok net bir şekilde ya ben her şeyi yaparım, ben çok güçlüyüm dediği bir sürecin içerisine doğru gelmiş aklınızdaki kişi. Ancak burada şunu söyleyebilirim. Birazcık bu Joker kartı sanırım işle ilgili daha çok baskın diyebiliriz. Her konuda geçerli orası ama işle ilgili birazcık daha yüksek. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi iş hayatında bir süredir belki yorucu bir süreçten geçiyor. Belki böyle
bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyor. Ama şimdi çevreden çok etkilenen ve hani gaza gelmek denir ya. Burada birazcık çevrenin gazına gelme durumu var diyebiliriz. Şimdi etrafındaki insanlar çok ciddi şekilde onu manipüle ediyor olabilir. Onun özellikle kendini gösterme çabasının farkına varan kişiler burada birazcık böyle onun ya değersizlik duygusuna doğru dokunuyor olabilir ya da yani iki türlü de zaten ona dokunuyorlar ama birincisi sen yapamazsın olarak, ikincisi de sen her şeyi yaparsın olarak etkilemeye çalışıyor olabilirler. Şimdi insanların manipülasyonuyla beraber ben her şeyi yaparım diyerek atıldığı durumlar olabilir. Ancak burada öyle bir şey var ki şu an böyle bir durumun içerisinde, yani ben her şeyi yaparım dedi ve işle ilgili ciddi adımlar atmak istediği bir sürecin içerisinde, ama diğer taraftan da bir kuşku ve şüphe durumu var. Çünkü içte aslında kendine güvenmeme durumu var aklınızdaki kişinin. Bu korku da onu çok ciddi şekilde etkiliyor. Şimdi buradaki tedirginlik ve kuşkuyla beraber atacağı adımlar çok sağlam olmayabilir. Bazıları için de burada başka insanlar, yani çevresindeki insanlar kendi çıkarları için onu yanlış yönlendiriyor olabilir. İş hayatıyla ilgili çok gereksiz bir özgüven var diyelim. Yani çok doğru olur mu? Yani buradaki birazcık altı dolmayan bir enerji. Yani çok fazla kendine güveniyormuş gibi gösteriyor ama altta bu olmadığı için bunu destekleyebilecek adımlar atamayacak ve bu da onun hayatına yorucu durumları çekebilir. Birazcık dikkat etmesi gerekiyor. Sizin arasında neler olabilir dediğimizde, bence ciddi şekilde anlaşmazlık ve çatışmanın olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kalp kırıklığı yüksek. İki taraf da birbirine karşı ciddi şekilde incinmiş olabilir. Yani İmparator kartı geldi. Burada ego savaşlarına girmiş olabilirsiniz. Bu kişi, aklınızdaki kişi çok fazla egolu biri olabilir. Bazıları için fazla bencil, bazıları için narsist bile diyebiliriz. Burada çok ciddi bir ego durumu var. Çünkü yetersizlik duygusunu hani dibine vurmuş biri var diyebilirim o enerjilerde. Şimdi normalde bu kadar olmayabilir belki ama en azından şu anki enerjilere baktığımızda işte iş hayatındaki belki o manipüle edilme durumlarından kaynaklı üst düzey bir enerji olarak geliyor bu durum. Ve burada aslında adım atması gereken yerlerde adım atmak istemiyor. Karşıdan bekleyen bir enerji var. Evet, aramızda anlaşmazlık var. İşte çatışmalar var. İşte kalpler de kırıldı ama o bana gelecek. İşte o bana adım atacak. O bir şeyler yapacak dediği bir durum var. Ciddi bir ego var. Biraz da sizde de olabilir bu ego ama yani ego savaşı dedim ama burada karşı tarafın çok çok yüksek. Yani çok net bunu söyleyebilirim. Aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde buraya da bir kart alacağım. Bir uyanış aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Huzur ve mutluluk istiyor. Özlediği bazı şeyler var. Buraya da bir kart, şuraya da bir kart alacağım. Evet ya, yani bu kişi aileyle ilgili o sıcak enerjileri hiç hissedememiş biri olabilir ve artık daha dürüst, sevecen, güzel enerjilere geçmek istiyor. Hayallerinin en büyük kısmı ailesiyle, işte anneyle varsa sıkıntı ya da babayla ya da kardeşler, kimse artık buradaki durum ya da genel olarak o aile kavramı ile ilgili huzura kavuşmak istiyor. Yani o alamadığı sevgiyi artık almak istiyor. Artık uyanmasını istiyor insanların da diyebiliriz burada. Şimdi genel olarak baktığımızda burada bu durumları bilmeniz çok kıymetli bence. Çünkü karşınızdaki insanın bazen yani yargılama durumu çok yüksek olabiliyor. O adım bana niye atmadı? O neden şunu yapmadı? İşte neden sevgisini göstermedi? Şimdi bu şey olarak söylemiyorum. Karşı tarafın yaptığı şeylerin %100 doğru olduğu gibi, yani burada öyle bir anlam çıkmasın ama karşınızda yapmasını beklediğiniz şeylerin, işte örnek olarak özellikle diyorsanız ki bana hiç sevgi göstermedi. Sevgi gösterebilmesi için sevginin ne olduğunu bilen biri olması gerekiyor. Karşınızdaki kişiden işte aile ya da sadakat bekliyorsanız da bu kavramların ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Ailenin ne olduğunu bilmeyen bir kişi ya da aileyi sadece
ne diyeyim, resmiyette kan bağı olarak gören bir kişiyle, kişiden ya da öyle söyleyeyim, işte can bağı oluşturmasını beklemeniz çok da sağlıklı olmayabilir. Yani buradaki o beklentiniz biraz karşılanmayabilir. Öyle söyleyeyim. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Tabi bunun sorumlusu siz değilsiniz ya da bu durumların etkilerini hayatınızda nasıl göreceğinize karar verecek olan kişi sizsiniz. Karşınızdaki kişinin böyle sınavları var, bu durumları bilmiyor diye siz de ilişkinizde bu durumları işte hak etmediğiniz ya da yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Aile olmak istiyorsanız güzelce değerlendirip evet o bunu bilmiyor olabilir. Bunun için kendini de şifalandırabilir anlayabilmek adına. Şifalandırmıyorsa da siz de kendi hayatınızın kararlarını kendiniz vermelisiniz. Şimdi onun enerjileri bu şekildeydi. Sizin enerjilerinize hemen bakalım. Güneş ve güvercin ruhu geldi. Huzurlu olun dedi. Şifa enerjisi hakim. Güneş kartı çok güzel bir karttır bildiğiniz gibi. Hangi kartın yanına gelirse gelsin kişinin aydınlanmaya başladığını, karanlıkta kalan tarafların aydınlanmaya başladığını ve şifa enerjisinin akmaya başladığını bize gösterir. Evrensel enerji kartı bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak. Şimdi bakın burada ciddi şekilde sizde bağlanma isteği var. Şimdi burada da güven durumlarından bahseder bize. Şimdi çok net bir şekilde günün enerjisinde özellikle bağlanma konusuyla ilgili bazı şeyleri fark edecek olabilirsiniz. İlişkilerinizde neden bağlanamadığınızı ya da siz bağlanıyorsunuzdur zaten de çünkü istek, bağlanma arzusunda olan bir kişi bazı şeyleri hiç değerlendirmeden o enerjiye doğru geçebilir. Burada karşınıza neden bağlanamayan kişileri çekiyorsunuz'a baktığımızda işte bu noktada sizin o bağlanma arzusu, bağlanma ile ilgili şifalanması gereken noktaları sistemin size gösterme durumu diyebiliriz. Şimdi gurur, ego, dönüm noktası, iyileştirme ve şifa geldi. Sizde de egosal durumlar var. Hak etmediğiniz şeyleri yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Ciddi şekilde sistem diyor ki artık bir karar verme noktasına doğru gidiyorsun. Yani kendi hayatının kararlarını sen vermelisin de bir durumun içerisindesiniz. İyileştirme ve şifa kartı birazcık şey gibi hissettirdi bana burası. Şimdi burada biraz daha kendinize döndüğünüz, kendiniz üzerinde çalışmalar yaptığınız bir sürece doğru geçecek olabilirsiniz. Ruhsal olarak daha huzurlu olmanın anahtarını arıyor olabilirsiniz. Evet. Yani burada özellikle şunu söyleyeceğim. Şimdi burası birazcık daha özel. Yani herkes uymayabilir. Özellikle şöyle bir düşüncedeyseniz, hatta hayatınız boyunca diyelim, kadınsanız işte güzelliğinizde, erkekseniz yakışıklı olup olmama durumunuzda, yani görüntünüzle ilgili kendinizi çok fazla yargılıyorsanız, işte kendinizi güzel bulmuyorsanız, yakışıklı bulmuyorsanız, hatta daha negatifini söylüyorsanız kendinize öyle söyleyeyim. Bu konularla ilgili kendi içinizde bazı şeyleri fark etme aşamasına doğru geçiyorsunuz diyebilirim. Bu alan çok önemli çünkü burada size bu değersizlik ya da bu duyguyu empoze eden kişiler ya da durumlarla ilgili bir yüzleşme içerisinde olacaksınız diyebilirim. Biraz yani hatta şöyle uzun süredir bu konularda yoruluyor olabilirsiniz ama çok güzel bir şifa enerjisi çalışacak burada. Şimdi ya çok canınızı yakan bir alan olabilir burası. Tamam devam edelim. Konuşamadım. Şimdi hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın dedi. Yavaş ilerleme, üçüncü kişilerin varlığı, rakipler, kendi kabuğuna çekilmek, yenilenmek, başarının yakın olması, evlenmek, evlilik, hayal kurmak. Şimdi bakın burada
Özellikle üçlü durumlarla ilgili başkalarını yargıladınız mı? İlişkilerin ilerlemesiyle ilgili birilerini yargıladınız mı? Bunları çok iyi değerlendirmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Başkalarıyla ilgili konuştuğumuz her şey aslında karşımıza çok net bir şekilde çıkıyor. Birini yargılıyorsanız, birininle ilgili bir hayatıyla ilgili bir yorum yapıyorsanız sistem hop karşınıza çıkarıyor. Hadi gör bakalım, sen yap da biz görelim oluyor. Şimdi bu alanlara çok dikkat etmek gerekiyor. Etrafınızda sizin çok da iyiliğinizi istemeyen insanlar olabilir. Burada biraz da belki şey yapmak gerekiyor. İşte evet, pozitif hizmet eden insanlar var, negatif hizmet eden insanlar var. Bazı insanlar, yani şöyle söyleyeyim, burada çok kendi aram, yani içimde de karışık olduğum bir alan burası. Yani bazı, örneğin kuantum eğitimlerini veren bazı üstadlar diyeyim. Onların içerisinde şöyle bilgi aktaranlar var. İşte insanların iyidir, iyi de o iyi ya da kötü olarak adlandırılması gerekir olarak söylerler. Yani bir insan, işte örnek veriyorum, 30 küsur yaşına geldiğinde hala bir şeyleri görmüyorsa, hala kendiyle ilgilenmekten korkup, kendiyle yüzleşmekten korkup başkalarını eleştirmeye, başkalarıyla ilgili konuşmaya devam ediyorsa işte o insan kötüdür diyor. Bunu demelisiniz diyor. Ya da iyi, bu insan iyi diye söylemelisiniz diyor. Bazı üstadlar diyeyim, onlar da diyor ki iyi ya da kötü diye bir kavram yoktur. Herkesin içinde iyilik vardır. Evet, herkesin içinde iyilik vardır ama bazı alanlarda şunu diyebilmek önemli sanırım. Ya tamam, bu insan böyle. Bazen çünkü onları kurtarma rolüne girirse, kurtarıcı olma isteği varsa içimizde, orada ömrümüzü bırakıyoruz, gidiyoruz, öyle söyleyeyim. İyileşmek istemeyen, düzelmek istemeyen kimseye hiçbir şey yapamazsınız. Bunu çok net bir kabul etmek gerekiyor. O yüzden ilişkilerde ben onu düzeltirim olarak girmemek gerekiyor o ilişkiye. Bir ilişkide sorun ya da o kişiyle bir anlaşmazlık varsa işte o yüzden deniliyor. Şimdi bu noktada karşınızda, etrafınızda size iyi gelmeyen, ya kötü mü, karşında sürekli başkalarını aşağılayan, enerjiyi düşüren, işte sürekli başkalarını eleştiren ama kendi hayatına dönüp bakmayan insanlar mı var? Sen bir konuda heveslendiğinde, bir adım attığında senin bütün enerjini sömürüp seni değersiz hissettiren insanlar mı var? İşte bu insanlardan uzak dur. Sen kendine bunları yapıyorsan kendi içinde iyileşmesi gereken taraflarına odaklan ki buraları şifalandır. En başta kendine bak bu konularda, ama etrafında da böyle insanlar varsa kendi sınırlarını korumayı ve kendi alanını korumayı öğren. Bu çok önemli. İşte bu alanlarda yani kendim de gidip geliyorum. Evet, yani iyi kötü yoktur. Herkes iyidir. Evet, öyledir. Ama bazen öyle insanlar var ki enerjinizi sömürmeye, insanlara artı bir şey vermeyin diye çabalayan birçok kişiyle karşılaşabiliyorsunuz. Evet, onun sınavı, yargılamadan bunu söylüyorum. Böyle insanlar da olacak. Ama bir noktada da dur demeyi bilmek gerekiyor. Kendi hakkımıza girdirmemek adına. İnsanlar kendi mutsuzluklarını yaymak adına çok ciddi çabaların içerisine girebiliyorlar. Yani küçücük bir iyilik için belki 100 kez istekte bulunsanız yapmayacak insanlar o kötülüklerini yayabilmek adına bir sürü şey yapıyorlar diyebilirim. Toparlarsam çok konuştum yine. Bu tür insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii buradaki o iyi kötü deyip dememeyi size bırakıyorum. Herkesin kendi kalbinin onayı gerekir. Dediğim gibi ben de bu konuda bazen ya iyi kötü diye bir şey yoktur diyebiliyorum. Bazen de yok ya diyorum, yani bu kadar da olmaz. İptal ediyorum. İnsanız. Yani şunu söylemem gerekiyor. Bakın, bu alanlarla, enerji, şifa, bu tür alanlarla çok ilgili biri olabilirsiniz. Hiç ilginiz olmayabilir. Sadece bir tarot okuması dinlemek istiyor olabilirsiniz. İkisi de kabul. Ama şimdi bazı şeylere böyle yanlış şeyler adlandırabiliyoruz. İşte bu çalışmaları yapan, bu konularda eğitim alan kişiler hiç sorun yaşamıyor ya da hiç o insani tepkileri vermiyor diye bir şey yok. Hepimiz her an sınanmaya devam ediyoruz. Herkes kendi içinde değişim ve dönüşümünü devam ettiriyor. Bazen doğru adımlar atıyoruz.
bazen yanlış adımlar atıyoruz. Ama o yanlış adımlar da atılması gerekiyor ki oradan da almamız gereken dersler var. Üstüne kata kata ilerlemeye çalışıyoruz. Ama çoğu zaman da negatifi görerek içimizdeki alanı şifalandırmayı öğreniyoruz. O yüzden her zaman kimden ne duyuyor olursanız olun, kendi kalbinize sorup ya benim için ne, benim için bunun cevabı ne diye sormanız çok çok kıymetli. Dedim, çok konuştum yine. Bitirelim hemen. Şimdi biraz böyle kendi içinize döndüğünüz, yenilenmek istediğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Burada biraz böyle sıkışmış hissediyor olabilirsiniz istekleriniz ve arzularınızla ilgili ama sistem diyor ki rahat ol. Evet, yavaş ilerliyor. Yavaş ilerliyor ama isteklerin gerçekleşiyor. Özellikle evlilik, ilişkilerin devam etmesiyle ilgili korkuları ve istekleri olan kişiler içinde çok net bir şekilde genel olarak üçüncü kişilerle ilgili bakış açınıza bir değerlendirme yapmalısınız diyeyim. Şimdi böyle üçüncü kişilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evlilik ve üçüncü kişilerle ilgili bağınız ne? İşte böyle durumların içerisine giriyor musunuz, girmiyor musunuz? Neden böyle bir durumu çekiyorsunuz gibi. Burada çünkü evlilikle ilgili özellikle rakipler ve çekememezlik durumları, işte üçüncü kişi durumları, kendinizi layık görmeme gibi durumların evlilik isteğinizin, dileğinizin oluşmasına, olmasına engel oluşturuyor diyelim. Burada bu alanı şifalandırdığınızda evlilikle ilgili alanınız açılacak. Şimdi bugünün mesajlarını alalım ve bitirelim. Normalde uzun sürmemesi için çabalıyorum. Kısa olmasını istiyorum. Çünkü genel bilgi neyse o bilgiyi aktarmak, net bir şekilde aktarmak çok daha kıymetli görüyorum ben. Ama bazen bilgi akışı ya da kartların gelen durumuyla değişebiliyor. Bazen de çok konuşabiliyorum. Şimdi bugünün melek mesajı. Uykusuz gecelerde meleklerinizi çağırın, dertlerinizi onlarla paylaşın, yüreğiniz hafifleyecek dedi. Yardım istemekten çekinmeyin. Daha önce geçen haftaki açılımlardan birinde sanırım yine böyle bir konusu geçmişti. Yani bu inanmama durumunuza göre değişir tabii ki ama yani bu tür alanlardaki inanış diyelim, meleklerinizin her zaman yanınızda olduğu ve meleklerin size yardım etmesi için sizin onlardan talepte bulunmanız gerektiği ile ilgili bir konuşmayı aktarmıştım zaten, bilgilendirmeyi. O yüzden özellikle inanıyorsanız bu tür şeylere, özgür iradeden kaynaklı siz yardım istemediğiniz sürece yardım edemiyorlar. Öyle söyleniyor, öyle biliniyor, öyle diyeyim. O yüzden kendinizi kötü hissettiğinizde meleklerinizden yardım isteyin. İlla ben melek demek istemiyorum işte yani ilahi güç, yaratıcı, Tanrı, Allah ne diyorsanız hiç fark etmiyor. Kalbinizden ne geliyorsa konuşun, yardım talep edin. Özellikle fark edemediğiniz konularda Rabbim burada bir şey var, göremiyorum, görmeye niyet ediyorum, bana güzel kapılar açılmasını niyet ediyorum bile diyebilirsiniz. Emin olun karşılığını alacaksınız. Burada da özellikle bu tür iletişimleri yapmayan biriyseniz yapmanıza dair bir mesaj geldi size diyebilirim. Çok da güzel bir kart. Şimdi bugün hayallerine olsun dediklerine odaklan. Bugün kalbinden dilediklerine inan. İnançla ve sabırla iste. Tam şu an kalbinden geçenleri gerçek kılabilir hayat. Bugünün sihirli enerjisi yaşamını sarabilir her an dedi. Günün olumlaması da para bana serbestçe akar ve ben parayı mutlulukla, huzurla harcarım diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.